8'de Sağlık'ta şimdiki konuğumuz kalp ve damar cerrahisi uzmanı operatör doktor Berke Özkan. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Bugün varisten ve tedavisinden bahsedeceğiz Evet. genel olarak. Kısa bir özet olarak varis tedavisinden, kullanılan yöntemlerden bize Tabii. kısaca bir özetleyebilir misiniz? Tabii ki varis yani venöz yetmezlik, bacaktaki dolaşım bozukluğu dediğimiz hadise aslında kanın bacaktan kalbe geri dönememesidir. Bütün tedavi modelleri bu kaçağı yok etme üzerine. Yani bu varis cerrahisinin geliştiği ilk uygulandığı günden beri aslında hedefimiz o kaçağı kesmek. En sık gördüğümüz kaçak, öyle söyleyeyim, hastaların %90'ında, çok büyük bir kısmında kasık seviyesinde, yani yüzeyel toplar damarın derin damarla birleştiği noktada kasık seviyesinde oluyor. En çok rahatsızlık bundan ileri geliyor. Eskiden açık cerrahi ameliyatla orayı açıp oradaki kaçağı yok etme üzerine kurgulanmıştı tedavi. Açık ameliyat dediğimiz açık varis ameliyatları bu böyleydi. Görünen damarları da kesip çıkarıyorduk. Şimdi günümüzde kapalı yöntemler, iğne deliğinden yapılan müdahalelerle varisi tedavi etmek, o kaçağı kesmek mümkün. Bunların en başında lazer, radyofrekans ablasyon, damar yapıştırma ve ultrason eşliğinde köpük tedavisi gelmekte. Bu 4 ana tedavi aslında ana modeli çok yaygın, bütün kliniklerde uygulanıyor. Bütün dünyada da artık açık ameliyat yerine bu tedaviler tercih ediliyor. Bunların tercih edilmesindeki birinci etken aslında bir kere ameliyathane, yani anestezi riskini almıyor hasta. Günübirlik bu tedavilerin çoğu, yani sabahtan hastaneye gelip veya kliniğe gelip akabinde hemen dakikalar içinde taburcu olabiliyor. Bazen öğleden sonra taburcu olabiliyor. Eğer kullanıyorsak çoğu lokal anesteziyle yapılabiliyor, fakat lazer, radyofrekans gene bir anestezi gerektirebiliyor çünkü ağırlı işlemler kendi itibariyle, çünkü kullanılan kateterler, lazer kateteri ya da radyofrekans kateteri orayı ısıtıyor, o kaçak kapanırken, orayı yok ederken ağrı hissedebiliyor hasta. Diğerleri damar yapıştırma ve ultrason eşliğinde köpük tedavisinde hiçbir ağrı yok esasında. Lokal anesteziyle 1-2 dakikada bu kaçağı kapatabiliyoruz eğer hastada uygunsa tabii. Uygunluk Doppler'le değerlendiriliyor. Yani biz tanıyı Doppler'le koyuyoruz. Orada kaçak var mı yok mu, tedaviye uygun mu değil mi? Hepsi Doppler ultrasonla tanı aldıktan sonra hastayı değerlendirip ona göre uyguluyoruz bu tedavileri. Burada şöyle bir püf noktası var. Lazer radyofrekansın başarı oranı daha yüksek. Ama ne kadar yüksek? %5, %10 kadar yüksek. Yani bu işlem uygulandıktan sonra, bu kaçak kesildikten sonra, yani tedavinin de tabii ki ana hedefi kaçağın kesilmesi, sonra iyileşiyorsunuz. Semptomlarınız, yani bacağınızda şişme, görünen damarlar, büyük damarlar sönüyor, şişme, ayak bileğindeki şişlik geçebiliyor, ağrı, yanma, kaşıntı, gece krampları azalabiliyor. Genel olarak ayağınız rahatlıyor, ağırlık hissi gidiyor, baldırdaki dolgunluk hissi gidiyor. Bu kaçak kesildikten sonra bu işlem sırasında, yani yapılan herhangi bir o damar içinden müdahaleden sonra patensi, yani onun patent kalıp kalmaması, oradaki kaçağın yapılan işlemin karakterine, oradaki uygulamanın başarısı, %5, %10 fark eden o. Yani lazer yaptığımızda %95 olasılıkla oradaki kaçağı kesiyorsak, damar yapıştırma işlemi yaptığımızda, yani siyanoakrilat damar embolizasyonu yaptığımızda %85. Köpük tedavisiyle orayı, yani damar içine direkt zerk edip ilacı, kimyasalı orayı kapatmayı hedefliyorsak %75, %70-75 gibi bir başarı oranı var. Sonrasında bir hafta sonra çağırdığımızda bu kaçağın kesilmeme oranı, yani lazerde %5, ultrason eşliğinde köpük tedavisinde %25, damar yapıştırmada %15 gibi düşünmek lazım. Kesilmezse de problem değil, başka şeyler yapıp gene kesebiliyoruz. Yani o noktada gene elimizde başka yöntemler de var. Tabii ki ne hastalar ne de biz isteriz. Bir kere de gelsin, hallolsun, tedavi olsun, bu hastalıktan kurtulsun. Fakat çoğu zaman, çoğu hasta için konuşuyorum, takip gerektiren bir hastalık. Çünkü kronik bir hastalık, venöz yetmezlik. Yıllar içinde oluşuyor, 1 yıl, 2 yıl içinde oluşmuyor. Uzun bir süreç gerekiyor, 10 yıllar gerekebiliyor. Genetik olarak bir yatkınlık söz konusu. Ailede birinde varsa sizde olma ihtimali yüksek. Hayat tarzıyla çok ilişkili. Şişmansanız, uzun süre ayakta kalarak, hareketsiz ayakta kalarak çalışıyorsanız zaten siz yatkınsınız.
genetik olarak ailede birinde de varsa varis hastası olma olasılığınız oldukça yüksek. Böyle bir durumdaysanız tabii ki bir kere de ben de kurtarmak isterim sizi. Hani siz de kurtulmak istersiniz ama mutlaka bir hafta sonra bu işlemleri yaptıktan sonra kontrole çağırıyoruz. Farklı tedavi modelleri de mümkün. Bir kere de hallolmayabiliyor hastanın için, onu da söyleyeyim. Ameliyathanede uyguladığımız tedaviler lazer ya da radyo frekans çoğunlukla bir kere girip çıkıyor ameliyathaneye, hasta halloluyor. Ameliyatsız uyguladığımız tedavilerde siyanoklat damar embolizasyonu ya da ultrason eşliğinde köpük tedavisi genellikle tekrarlanması gerekebiliyor. Genellikle, her zaman değil. Ama zaten bu minimal invazif bir yöntem için bu Tabii. tip siyanoklat enjeksiyonlarında falan bu Aynen. başarı şansı aslında zaten çok yüksek. Bir de yani ben Evet. kalp damar cerrahı değilim ama zaten bu bir damar ağından bahsediyoruz. Tabii, aynen öyle. Tek bir damardan bahsetmiyoruz. Nüks olması zaten işin Aynen. doğasında yok mu bilmiyorum. Aynen, çok güzel tarif ettiniz. Yani zaten aynen öyle. Yani tek bir damar değil, aslında bir bozuk damar ağı söz konusu. Çoğu zaman tek bir yerde kaçak olmadığı için zaten bu tedavi yöntemleri hastayı da yormamak adına, çünkü uyguladığımız şeyler bazen ağrılı da olabiliyor. Artı verdiğimiz ilaçlar böbrekten ve karaciğerden atılıyor. Birden fazla kere gelmesi gerekebiliyor hastanın. Burası çok doğru ve zaten buradaki oyun planı aslında onun üzerine kurgulanır. Hastaya da söylenir. İşte özellikle görsel kısmı, kozmetik kısmında bu böyledir. İşte skleroterapi, yani köpük tedavisinde görünen damarlara enjeksiyon yapılır. Bir ilaç zerk edilir. Bu ilaç 70 yıldır kullanılan bir ilaç. Aynı ilaç, her yerde aynı ilaç kullanılıyor hemen hemen. Havayla karıştırıldığı için işte halk arasında köpük tedavisi olarak bilinir. Bu ilaç enjekte edildikten sonra bu damarların geçmesini bekliyoruz. Tabii doğal seyri, evet, sönmesini, gözden kaybolmasını bekliyoruz. Orada kimyasal bir süreç başlıyor esasında. Tıpkı bir yerimiz kesildiğinde nasıl yara açılıyor, sonrasında orası pıhtı tutuyor, sonrasında kabuk geliyor, kabuk gidiyor, orada bir iz kalıyor, o iz de zamanla gidiyorsa aynı süreç bu damarlar için de geçerli. O damarın içinde de böyle bir süreç başlıyor. Tabii ki bu bir zamana yayılıyor. Hastanın bunu bilmesi de önemli. Görsel kısmı için böyleyken aslında içeride uyguladığımız o kaçağı kapattığımızda da benzer bir süreç söz konusu. Orada daha hızlı oluyor. Çünkü orada biraz daha agresif tedaviler uygulanıyor. Orayı ısıtıyoruz, lazerle yakıyoruz, çekiştiriyoruz, işte yapıştırıyoruz. Yani orada bu süreç biraz daha hızlı olurken yüzeyde hem cilde zarar vermemesi açısından, işte yanıklar olmasın vesaire, iz kalmasın, daha dikkatli davranmak gerekiyor. Bu süreç biraz uzayabiliyor. Tabii ki tedavinin aslında özü burada bazen tekrarlanması gerekebilir ve bunun seanslara bölünmesi ve takip gerektiren bir hastalık olması, hani olduğunun bilinmesi önemli. Hocam peki bu yapılan yöntemin avantajlarını başlıca sıralayacak olursak en vurgulamak istedikleriniz hangiler? Şöyle söyleyeyim, bir kere ameliyatsız bahsettiğim, yani damar yapıştırma ve ultrason eşliğinde köpük tedavisinden bahsedersek bir kere ameliyathaneye girmiyor hasta. Çoğu hasta artık bunu istiyor. Çoğu hastaların %90 gibi bir kısmı iç varisi varsa, yani içeride kasık seviyesinde ya da dizin altında kaçak olabiliyor. Eğer varsa çoğu hasta bu yöntemlere uygun zaten. Damar yapıştırmayla biz işi kurtarabiliyoruz çoğu hastada ve yüksek olasılıkla, yani %80-85 olasılıkla sürekli kesin mi diye soruluyor bana. %85 olasılık kesin demek değil, yani %15 olasılıkla sizin işiniz hallolmayacak demektir. Çünkü 100 hastadan 85'inde başarılı, 15'inde olmuyor, işe yaramıyor demektir. Burada bu noktada sizin işiniz %85 olasılıkla sizin hastalığınız tedavi edilecektir bu yöntemle. Bu yöntem 1-2 dakika sürüyor. 2 dakika gibi ultrason eşliğinde iğne deliğinden gelip özel bir kateterle oradaki kaçağı yok ediyoruz. Damar yapıştırma ya da ultrason eşliğinde köpük tedavisi, onun da özel kateteri olabilir. Aynı minvalde değerlendiriyorum bu iki tedaviyi. 2 dakika içinde gerçekten tedavi olursunuz. Klinikten ya da hastaneden yürüyerek çıkarsınız, akşam işinize devam edebilirsiniz. Eğer damar çapınız uygun değilse, yani doktorunuz size bunu söylediyse ya da ben işte diyorum ki sizin yani lazer olmanız gerekiyor. Lazerde de ameliyathaneye giriyorsunuz.
Ama sonuçta bir açık ameliyat değil bu da. Açık varis ameliyatı değil. Ameliyathaneye giriyorsunuz, sedasyon yani hafif bir anestezi uygulanıyor. Ağrıyı hissetmemeniz için ya da belden aşağınız uyuşabiliyor. Gene iğne deliğinden, dikiş olmuyor bunda da, iğne deliğinden bir cihazla, özel bir lazer kateteriyle girip oradaki kaçak olan noktayı kapatıyoruz. Bütün tedavi bundan ibaret. O da çok kısa sürüyor. O da yani aslında 10-15 dakikalık bir işlem. Bundan oradaki neden lazer yapıyoruz veya radyo frekansı da aynı minvalde değerlendiriyorum. Neden radyo frekansı uyguluyoruz? Çünkü sizin damar çapınız yani iç varisiniz çapı o kadar geniş ki şeye uygun değil, damar yapıştırma yöntemine ya da ultrason eşliğinde kimyasal ablasyona uygun değil. O yüzden onları öneriyorum ya da uyguluyorum. Başarı şansı daha yüksek. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza Güzel sohbet sağlık oldu. hocam. Siz de Ağzınıza sağ olun. sağlık. Ne demek? Sağ olun. Bugün konuğumuz kalp ve damar cerrahisi uzmanı operatör doktor Berke Özkan'la varis tedavisini konuştuk. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor.